O yazıyı Kazakça'ya çevir. Almatı Havalimanı'na yaz. Bence de olabilir. Kazakistan Almatı'ya geldik. Kazakistan Almatı'da. Halil ikinci evim Ertuğrul'la buluştu. Merhaba Halil. Merhaba, nasılsın abi? Bugün böyle bir hem tanışacağız hem biraz Kazakistan hakkında konuşacağız. Kazakistan nasıl bir yer? Türkler için Kazakistan nasıl bir yer? Türklere ne tavsiye ediyoruz? Ne tavsiye etmiyoruz? Artıları, eksileri. Bugün onu konuşacağız. Şimdi mikrofonu sahibine teslim ediyorum. Evet arkadaşlar, Motoverse kanalına hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Şimdi farklı bir konseptle karşınızdayım bu sefer. Yani genel olarak motovlog videoları çekiyordum. Ama Kazakistan'a gelince tabii ki bazı şeyler değişebiliyor. Şimdi Ertuğrul abiyi ben Instagram'dan tanıdım. Daha sonra geçenlerde oturduk, çayımızı kahvemizi içtik. Daha sonra dedim ki bir röportaj yapalım seninle. Şimdi birkaç sorumuz olacak Ertuğrul abiye. Bakalım ondan bir cevap alacağız. Bilgi yarışması gibi mi? Heh? Bilgi Ya yarışması. yok o kadar da Kazanana değil bir abi şey ya. var mı? Sen onu söyle. Kazanana çay var. Tamam. İş. Tabak var. Tamam. Gittik. Evet abi, başlangıç hikayesi olarak başlayalım öncelikle. Kısaca kendini tanıtır mısın? Abi kısaca kendimi tanıtayım. Ben Ertuğrul. Kazakistan'da yaşıyorum. Aslında Hataylıyım. 2006'da ilk olarak... Hataylı mısın abi? Aynen. Bilmiyordum. Deprem bölgesine gitmiştik bu arada biz. Destek olduk bayağı. Eyvallah. İlk Kazakistan'a gelişim 2006'da Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne öğrenci olarak Hı. geldim. İşte 2 yıl burada okudum. Sonra bıraktım, Türkiye'ye gittim. Geri ilk gidişimde, yani bırakıp gidişimde şöyle camdan baktım aşağı doğru uçaktan. Bir daha buraya gelirsem dedim. Ama aklımın hep bir tarafında kaldı. Sonra 2020'de lan dedim, ne var ne yok burada, bir değişiklik var mı? Çıktım geldim. Tekrar geldim. Baktım bambaşka bir ülke. Gerçekten Bambaşka de öyle bir yer. ama. Ondan sonra abi geldim, bambaşka bir ülke. Bir 15 gün kaldım. Geri gittim. Abi bir ay sonra geri geldim. Şey Ve- gibi, bu Bodrum'da Halikarnas balıkçısının bir yazısı var, biliyor musun? Daha önce gittin mi? Orada böyle Yokuşbaşı diye bir yer var, tamam mı? Oraya geldikten sonra Bodrum'un manzarasını görüyorsun. Orada bir yazı var. Diyor ki bu Yokuşbaşı'na geldiğinizde Bodrum'u göreceksiniz. Sanmayın ki geldiğiniz gibi döneceksiniz. Sizden öncekiler de böylediler. Akıllarını Bodrum'da unuttular gittiler. Aynen. Yani durum bunun gibi. O yazıyı Kazakça'ya çevir. Almatı Koy Havalimanı'na buraya. yaz. Bence de olabilir. Çünkü buradaki Türklerin istisnasız hepsi aynı şeyi söylüyor. Diyor ki ben gezmeye geldim. Abi sevdim, burada kaldım diyor. Biri diyor ki ben işte proje için geldim. Baktım beğendim, burada kaldım. Geçen mesela bir inşaat şirketi sahibi var. Abi dedim sen ne işin var burada? Kaç yıldır buradasın? 25 yıldır buradayım dedi. Niye dönmüyorsun dedim. Ya dedi ben bir proje için geldim. Öncesinde Rusya'da çalıştım dedi. Proje bittince geri dönerim dedi. 6 aylığına Sonrasında- gelmiş. Abi 25 yıl olmuş. 25 yıl. Aynen. Abi hiç kolay değil 25 yıl. İşte Ama bizim gerçekten hani beğenilmeyecek yer değil. Hani çok ağaçlar var. Mesela ben burada özellikle en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi kaldırımlar. kaldırımlar, yaya geçitleri. Abi yani kaldırımlar o kadar güzel ki hani ağaçlık kısım var. Kaldırımdan yürüyorsun. Ağaç her yerin, çok güzel bir şey. İstanbul'da bunu göremiyorsun. Abi İstanbul'da mesela ben Veyahut da başka şehirlerde de aynı mesela. 10 yıl Ankara'da yaşadım. Ankara'da da çok göremiyorsun. Yok, Mesela İstanbul çek şöyle çok etrafı. Bak Etrafı şuraya bir göster. baksana. Yani Evet. burada benim en çok şaşırdığım şey, geçen Batuhan'la da konuşuyorduk. Batuhan dedim, burada bir insan nasıl kanser olabilir? Bence olmaz abi oksijen bolluğunda. Ama Tam tersine bak, benim gibi hasta olursun anca. Oksijen çarpması. abi oksijen desen var, temiz hava desen var, insanlar mutlu. Dikkat ettin mi bilmiyorum. Burada böyle Türkiye'deki gibi insanlar bir yere yetişmeye çalışmıyor. Evet, onu ben fark ettim abi. İstanbul'da çok fazlası var onun ya. Koşa koşa gidiyor Dün herkese. metroya bindik mesela, metroda bile insanlar böyle metroya binerken acele etmiyorlar. Rahat. Aynen. Otur. Bizim orada abi Çekil ben ineceğim diye. açın kapıyı. Ben bineceğim deli gibi. Abi şimdi sana günlük hayattan bir soru sorayım. Sor abi. Şöyle, Kazakistan'da bir günün nasıl geçiyor? Kazakistan'da bir günüm nasıl geçiyor? Ama aslında hani çok bir değişiklik yok. Sabah kalkıyorsun. İşler güçler öğleden sonraya kadar. Buranın güzel yanı, akşam saat 5-6 oldu mu? Evet. Tamam. İş bitiyor. İş bitiyor sonrasında. Yani ben çalışmak istiyorum desem bile, kendi işini yapsan bile kimseye ulaşamayacağın için Yani herkes haliyle senin işin de eğlencesine bitiyor. bakıyor ya da ailesiyle vakit geçiriyor. Hani gördüm zaten şu katedralin orada insanlar çocuklarını almışlar, Hı hı. ailelerini almışlar, gitmişler orada.
Ne bileyim akülü araçlar falan kiralamışlar çocuklarına. Eğleniyorlar falan. Ya genel olarak baktığımız zaman şöyle diyebiliriz o zaman. Kazakistan'da kışın insanlar kapalı ortamlarda, yazın da açık ortamlarda. Yazın açık ortamda. Dün onu da fark ettim bu arada. O yüzden söylüyorum. Sabahtan beri yanımızdan geçiyorlar. Aynen. Şimdi şöyle bir soru daha sorayım abi ben sana. Buradaki yaşam maliyeti Türkiye ile kıyaslandığında nasıl? Ee, Ne dersin bu konu hakkında? Nerede kazanıyorsun? Türkiye'de kazanıp burada harcamak mı? Burada kazanıp burada harcamak mı? Yani her ikisini de söyleyebilirsin, fark etmez. Türkiye'de Dur aşkım. Türkiye'de kazanıp burada harcarsan burada daha ucuz. Türkiye'de kazanıp burada harcarsın. Aynen. Ama burada kazanıp burada harcarsan şey aynı. Normal aslında diyebiliriz. Aynen. Ortalama zaten buradaki maaşlar benim bildiğim kadarıyla 500 bin tenge civarı falan alanlar. 400-500. 400-500 bin tenge arasında yani ne? 1000 dolar diyelim. Yani bence Ama- güzel rakam yani burası için. Baktığım Bak- zaman ürünler ucuz. Abi ürünler ucuz ama burada nasıl diyeyim mesela taksi çok ucuz Evet, taksi ama ev mükemmel. pahalı. Ya, Şimdi ama Türk- dış kısımlarda biraz daha uygun. o da Ama şimdi merkez pahalı. Şöyle merkeze gidiyor. gelmek için 2 saat, merkezden dönmek için 2 saat. Baktığın Araç zaman gerekiyor. Araç gerekiyor, onun trafiği var vesairesi var. Şimdi burada trafik de ayrı bir problem. Hı hı. Onun sebebi de insanlar trafik kurallarına çok uyuyorlar. Evet, yani 50 kilometre hızı geçemiyorsun. Yani düşünüyorum abi, yani ben burada yaşasam, şimdi ben bir de motor kullanan biriyim genel olarak baktığınız zaman. Yani 50 kilometre hızla gitmek, yani düşerim herhalde motordan ben buradaki. Şimdi ben Kazak arkadaşlarla dalga geçiyorum zaten. Ben diyorum altınızda 3000 motor, 3500 motor araba var. Kaçta gidiyorsun? 60. Ya bir tek- 90 model şeyi de atıyorum Audi %60 da. Ne anladım? Şimdi çek şu arabaları. Bak şuraya bak. En düşüğü 2000 motor. Aynen, hepsi de yüksek motor Ama- gerçekten. Şehirler arasına çıkınca her yer kamera, radar. Şeylerde yok 110'u sadece galiba. geçemiyorsun. Biz Satı'ya gittik kışın geldiğimizde. O tarafta kamera var, hiçbir şey yok. Sen görmemişsindir. Cidden o yolda da mı var ya? Kazakistan'da Abi, 20 milyon insan var, 3 milyon kamera var. Çüş. Abi yani bomboş arazi yani, hiçbir şey göremedim ki. Var mı gerçekten? Ben hiç dikkat etmedim de. Var, Yani biz baktığımda- yedik. Allah Allah. Biz bir hastaneye giderken Ya yemin ediyorum, yolda başına bir şey gelse abi. Hani yani kimse yok, insan yok. Hayvan bile yok. ama kamera var. Çünkü şöyle şuradan biliyor. Biz bir hastaneye gittik arabayla. Hı hı. Gittik geldik cezaya gittik. Ceza geldi. Cezalar da Şimdi gerçekten. Almatı'dan bir çıkıyorsun 4 saat boyunca petrol istasyonu bile yok. Evet, onu ben de fark ettim Satı'ya giderken. Yani düşün o bile yok ama kamera var. Yazık ya. Şimdi bir soru daha soralım. En sevdiğin Kazak yemeği ne? En sevdiğim Kazak yemeği ne? Özbek pilavı. Özbek. Kazak Kazakistan'da yemeğine sıra. sayılıyorsa Özbek pilavı. Aslında onlar da bir nevi aynı Şöyle, sayılır. Sonuçta ben aynı soruya- ırktan. Şöyle cevap vereyim. Burada ne yiyorum? Aslında biraz da günlük rutinim çıkacak ortaya. Evet. Sabah işte saat 12'ye doğru benim yediğim abi samsa. Bir etli bir peynirli samsa. Samsa güzel olur. Samsayı da şöyle tarif edelim. Hani milföy hamuru içinde peynir veya et ama tabii Ya da tavuk da oluyor. tavuklusu da var da ben tercih etmiyorum. Karışığı var, patateslisi var Karışık vesaire karışık. var. Ama orijinal etlidir. Yani güzel olanı etli, makbul olanı etli. İşte öğlen pilav, Hı. akşam olunca da döner. 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 Dönerden Türkiye şaşmıyoruz. vazgeçilmez. Aynen. Ya normal Çünkü zaten. buradaki et döner, Türkiye'deki et dönerden daha lezzetli. Evet. Çok güzel. Ben geçenlerde gittik dönerciye. Ben dedim tavuk yemeyeceğim. Et yiyeceğim. Ki gerçekten de çok güzeldi. Ben beğendim. Şimdi kültür ve insanlara geçelim abi. Evet abi. Burada Kazaklarla Türkler arasında en büyük benzerlikler nelerdir? Kazak ve Türklerin arasındaki benzerlik. Kısaca. Abi zor sorular sordun ya. Yo, çok kolay. İstersen geçebiliriz. Yo cevap veririz. Şimdi birden benim videolara düşün. Ha, ne benziyor diye. Bak yani hızlı geçelim. Aynen, geçelim, devam ederiz. Tamam, çek beni. Yürü yürü yürü. Çek bak ya. Şunu da çek, bunu da çek. Koşarken çek. Ceza yemeyelim. Kamera ne lan bu ya? Hani yayaların kim çekiyor yani? Vardır illa. Vardır bir şey. 100 tanımlaması yapıp çekiyorlar. Gönderiyorlarmış arkadan cezayı. Kameraların tanıma sistemi var direkt. Sana Aynen. gönderiyor Şimdi adresi. benim de var o zaman. Şimdi ben in numarası aldım.
Şimdi kaç tane hesap açtım falan. Bana hiç ceza gelmedi. Yani bana da gelmedi. Ama Gelmesin. gelenler var. Aman gelmesin. Burada da Şimdi abi benzerlikler. benzerliklerden devam ediyoruz. Küçüğe sevgi, büyüğe saygı. Çok güzel. Bizde nasıl? Burada da aynı. Aynen. İşte büyüğün sözünün üstüne söz söylenmez. Burada da var. Sen burada evlendin. İşte bizdeki o kız Evet. isteme merasimi vesairesi mesela. Bizde kına gecesi. Burada kız uzatı. Aynı sayı. Düğün dediğin aynı zaten. Ama düğünleri biraz daha güzel. Aynen düğünleri bizimkilerden güzel. İtiraz yok. Sonra misafirperverlikleri. Çok fazla. Mesela şöyle. Anadolu'da herhangi bir yerde kapıyı çal. Selamünaleyküm, benim yatacak yerim yok. Evinize alır mısınız de. Alır. Direkt alır. Ki bunu da gördüm zaten Instagram'da. Biz 13 kişi, 17. 17 miydi? 17 17 kişi arkadaşlar. Bunlar araçla çıkıyorlar. Herhangi bir evin kapısını çalıp hani biz misafiriz, Tanrı misafiriyiz diyorlar. Kalacak yerimiz yok, açız diyorlar ve o kişiler 17 kişiyi evlerinde misafir ediyorlar. Yer döşeği, mer döşeği artık ne varsa koyup misafir ediyorlar. Kendileri de evde 7 kişiler. Heh, evde 7 7 kişiler. kişilik Kaç aile yapıyor o zaman? 17 kişilik misafiri Oh, kabul 25 etti. kişi. Abi yemeğimizi verdi, yatacak yerimizi verdi. Sabah kahvaltımızı verdi. Üstüne dedik teşekkür ederiz, Allah'a emanet olun. Yok dedi, öğlen de yemek yiyeceksiniz. Ulan 17 kişiye sen akşam yemeği ver. Hani bu da şey değil, hani böyle ekonomik olarak böyle wow diyecek bir ekonomik durumda da biri değildi gördüğümüz. Ya peki neden böyleler abi? Abi insanlık, Değil mi? yani bu şey Saygı. yani kültür meselesi. Bu Onlarda adamların bir adet kültüründe var. var bu. Bir söz varmış galiba. Hani misafir eve kabul ederlerse daha çok evin bereketi artar Tabii. gibi. Misafir bereketiyle beraber gelir. Öyle bir şey varmış. Mesela galiba benzerlik bunlarda. dedin ya, işte bak birebir aynı söz misafir bereketiyle gelir. Aynen. Benim dedem de söylüyordu aynı şeyi. İşte Yani bizim sana Türklerde benzerlik. de var zaten bu muhabbet. Aynen öyle. Tabii son dönemlerde birazcık böyle bizim insanlarımız uzaklaştı birbirinden açıkçası. Komşuluk da yavaş yavaş ölmeye başladı. Yani Öyle. ben bunu çok görüyorum son Ya zamanlarda. Şehir Türkiye'de. hayatı insanlar birbirine Yoruyor. uzaklaştırdı. Burada da aynı şey geçerli. Yani. Yani şimdi Almatı'dayız. Git birinin kapısını çal, su iste. Vermez. Yani. İstanbul'da da vermez. Tabii canım. Ama burada Özkemen'e git. Küçük Yani şehir. biraz daha böyle küçük şehirlerde. Türkiye'de de Tokat'a git. Adam Aynen. sana evini açar. Otur gel yemeğini vereyim. İşte yatacak yerin var mı şunu buyunu sorar. Gerçi ben şimdi Birebir doğru haklısın o konuda. Ben şimdi şehirde yaşadığım için o tarz şeylerden uzak kaldığım için de olabilir. Hani kimse beni yanlış anlamasın, eleştirmesin. Ben baştan söyleyeyim. Ya şimdi benim annem Yörük. Ya ben Yörük tarafını iyi bilirim mesela. Yörükler de çok iyi insanlardır. Aynı Kazaklar gibidir zaten. Hı hı. Şimdi abi biraz şöyle ne bakalım. Buna geçelim. Evet, evet. Şuraya geçelim. Onu da geçelim. Geçelim abi. Şimdi dil ve ilet... Dur. Ne oldu? Burada pinta var. Pinta mı? Pinta'da sana güzel bir şey vereyim. Olur. Dün denedim. Koyunun kaburgasını küçük küçük kestiler. Aha. Kesmişler. Onu bir kavurmuşlar, fırınlamışlar, bir şey yapmışlar, tuzlamışlar. Aşırı güzeldi. Allah Allah. Dün akşam bir arkadaşla denedik. Bir de senin yorumunu alalım. Abi ben etçiyim ya. Şimdi bak biz mesela eğer müsait olursan sen de gel. Biz bizimkilerle konuşuruz. Biz çarşamba günü mangala gideceğiz. Almarasan tarafına. İşte bak benzerlik, bir benzerlik ne olur? Bizimkide de mangal. Heh. Burada da mangal. Dedim ki yani daha falan çıkacağız. Eğer müsaitliğin olursa şey yaparsın sen de. Bir et met falan yapacağız. Şimdi bizimkiler dedi ki tavuk yapalım. Ya dedim ben zaten Türkiye'de tavuk yiyorum abi. Dedim ben buraya gelmişim et yemeden döner miyim? Aynen. Arkadaşlar Kazakistan'a gelirseniz Uzaklaş sabah, aşkım biraz. öğlen, akşam et yemeden gitmeyin. Abi bak bunu dedin ya şimdi aklıma geldi. Ne oldu? Geçelim şuraya. Ha burası mı? Heh. İnsanlar burada neden sabah kahvaltıda et yiyorlar? Çünkü lezzetli. Abi ben alışamadım ona da. Vallahi ben sabah et yiyebilen bir insan değilim normalde. Şimdi burada şey yok. Hani bu insanlar Yemek ayırdığı yok. yemek Ne bulurlarsa ayırmıyorlar, yiyorlar. ne bulursa yiyor. Bir de kahvaltı kültürü yok burada. Evet. Hani bizdeki gibi işte peynir, zeytin, domates, yumurta vesaire. Hı hı. Göçebe, göçebe bir millet. Dışarıda mı oturun? Tamam, şurada otur. Tamam. Tamam, şöyle oturalım devam edeceğiz. Var mı göçebe? Göçebeden domates, işte peynir, şu bu bekleme. Yani.
Evet arkadaşlar. Konumuza devam ediyoruz. Şu an bir kafeye oturduk. Ertuğrul abi bir şey söyledi. Çok güzel dedi. Neydi bu abi? Koyunun kaburgası. Koyunun kaburgası. Bunu kavuruyorlar herhalde. Fırınlıyorlar mı, kavuruyorlar mı bilmiyorum Böyle ama atıştırmalık tarzda bir şey böyle. Çerez gibi. çerez gibi, cips gibi bir şey. Çok güzelmiş. Bir de soğuyunca gör bunu. Tuzun tadı böyle daha Soğuduktan sonra. soğuyunca tuz Şu an daha bir çok sıcak belirgin zaten. oluyor. Ağzım yandı. 10 numara oluyor tadı. Evet arkadaşlar konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle şapkamı çevireyim. Kazakların Türkiye hakkında en çok sorduğu soru ne oluyor abi sana burada? Hani veyahut da sen şimdi Instagram'da içerik çekiyorsun. Hı hı. Orada illaki farklı sorular geliyordur. Ya da Kazakların Türkiye hakkında sorular soruyorlardır buradakiler. Her iki tarafa da bir karşılaştıralım. Türkiye'de maaşlar ne kadar diye soruyor. İkinci soru, biz Türkiye'ye gidip yaşamak istiyoruz. Siz niye buraya geldiniz? Hayırdır, ne var diyorlar. Üçüncü soruda Kazakistan'ı beğendin mi? Kazakistan nasıl bir yer? Zaten şeyi var. Yani burada dışarı çık. 3 tane kazağa durdur. Türkiye'ye gittin mi de ikisi mutlaka gitmiştir. Evet çok fazla var giden zaten yani. Görüyorum onu. Yani Türkçe bilen de çok fazla var. Türkçe bilen de Ben var. korkuyorum bazen böyle Türkçe konuşurken hani kendi aramızda konuşuyoruz ya. Lan diyor inşallah anlamıyorlardır diye söylüyorum açıkçası. Çok dikkat ediyorum o konuda. Ona, Hani benzer, arkamdan gelip ben de Türkçe biliyorum. Ha Cem Yılmaz'ın şeyi var ya. ona benzer bir şey yaşadım. Bir devlet dairesinde şimdi işim var. Adam böyle bilerek zorlaştırıyor bir şey. Sebep belli. Dedim ki Türkçe söyledim. Bunu burada bu şekilde yapacağım ama sansürleyerek söylüyorum tabii. Hani az sıkı değil. Bari dit de koyar. Silerim. Bunu burada bu şekilde yapamam. Bu paraya Türkiye'ye giderim hem de tatil yaparım dedim. Adam kafayı kaldırdı. Gidebilirsin dedi. Allah. Türkçe Sen şok cevap oldun. verdi. Sen direkt Adam şok Türkçe oldun. biliyormuş. Dedim tamam o zaman gidelim. Gerçekten de gittim Türkiye'ye. İşimi Türkiye'de hallettim. Yürüyorum. Yani biz zorlanmadık açıkçası. Şöyle diyeyim sana. Hani gittik. Gerçi yanımda eşim vardı, babası vardı, annesi vardı ama hani belki tek başıma gitseydim zorluk çekebilirdim diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla böyle sertler, kaba duruyor biraz açıkçası. Genelde devlet dairesi ve polisler çok böyle ciddiler yani. Şimdi abi burada en çok seni etkileyen gelenek nedir? En çok hangisini beğeniyorsun gelenek olarak? Çok fazla var aslında. Çok fazla var. Hala da şaşırıyor. O kadar uzun Anne. süre kalmana rağmen. Aynen. Anne babaya siz diye hitap ediyorlar. Ben Evet. sen diyeni görmedim. Mesela Onu senin bazen- eşin de annesine babasına Evet. siz diyordu. Onu ben de bazen şimdi çok iyi bilmediğim için Kazakçayı bazen sen diyorum. Hı Onu bazen düzeltmeye çalışıyorum açıkçası. Çünkü onların kendi dilinde aynı Rusça'da da aynı şekildeydi bu arada yanlış hatırlamıyorsam. Değil Yok mi? Ruslar sen diyorlar ama Kazaklar da siz diye hitap ediyor. Kalaysınız. Mesela kalaysın, nasılsın demek. Normal bir dostuna kalaysın dersin ama anne baba veyahut da senden büyük olan birine kalaysız dersiniz. Kısaca böyle. Yani işte arkadaşına siz, Evet. Siz nasılsınız? arkadaşına sen, anne babaya siz diye hitap ediyor. Bu sadece anne baba değil. Herkes. Yani abin, ablan, yaş olarak Aileden senden olanlar büyükse bahsediyor. ne kadar samimi olursan ol, siz diye hitap ediyorsun. Yani güzel bir şey. Mesela benim işte beraber işte oturduğumuz, sohbet ettiğimiz yıllardan beri arkadaşım. Benden 4 yaş küçük. Hala bana siz diyor. Deme diyorsun değil mi sen de? Sen de yeter alışıyordun artık yani. Türk olunca haliyle. Şu sizi Deme bizi artık bırak. şunu. Kaldır şunu. Karşındaki sana siz deyince ister istemez ben de siz diye hitap ediyor. Sen niye bana siz diyor? Sen benden büyüksün. O zaman sen deme, ben buna alışkın değilim. Ceza veriyorsun resmen ona. Bir de ona öyle deyince gerçekten hani alınıyor. Hani deme abi diyor mesela değil mi? Şimdi abi dil ve iletişim tarzlarına geçelim. Şimdi Kazakça ve Rusçayı ne kadar sürede öğrendin? Yani Kazakçayı daha doğrusu. Rusçayı Kazakçayı ben 1 ayda öğrendim. 1 ayda öğrendim. Tamamıyla. Burada yaşayarak. Ben hala öğrenemedim. Gerçi ben Ama parça nasıl? parça gelip gidiyorum. o Şimdi ayrı 1 konu. ayda öğrendim şöyle. Üniversitede hazırlık okudum. Gerçekten. İlk 1 ay direkt zaten gramerle başladık. İşte kelime ezberliyorsun. Ama bir taraftan da günlük hayatın rutinin var. Tabii. Dışarıda konuşmak zorundasın. Mecbursun. O Türkçe zaman konuşan akıllı- yok. 2006'dan bahsediyoruz. O zaman akıllı telefon yok. Elimizde bildiğim böyle sözlükle. Bu neydi? Açıp bak şimdi yumurta Tamam, alacağız. söyle. Mesela benim ilk ekmek alma anım. Girdim abi bakkala.
Dedim ki ekmek var mı? Yüzüme bak. O zaman nan olduğunu bilmiyorum. Geldiğime 2 veya 3 gün olmuş. Tarif edeceğim. Ekmek. Ama ekmeğin yuvarlak olduğunu görmüştüm. Yuvarlak. Koparıyorsun. Şimdi öyle video çekiyor ya. Ağzına atıyorsun. Kahvaltı. Oturdun. Yemek. Yiyorsun. Adam bu mu diyor, bu mu diyor, bu mu diyor, bu mu diyor. Her şeye yok. En son çok ket dedi. Sıkıldı. 10 dakika oldu, ben bir ekmeği anlatamadım. Tam çıkarken şöyle İnternet yok arkamda. muydu abi? Yani ne bileyim şöyle. Abi o zaman 33 onlar vardı. Dur bir İnternette. dakika doğru ya. Kafa gitti. Ekmek arkamdaymış. Ve görünüyorsun. Sen de arkanda dönüksün oraya tabii. Aynen. En son çıkarken Aa, vardı. Aynen öyle. Öyle. Şimdi ben bir ayda öğrendim dedim ama Hı hı. tabii bir ayda tamamen öğrendim. Mükemmel konuşuyorum. Değil. Kendini anlatabilecek kadar. Kendimi anlatabilecek Bir kadar ekmek, işte. bir şey, Aynen. su alabilecek kadar anlatabiliyorsun zaten. İhtiyacımı Zaten giderecek. çok basit kelimeler aslında. Hani günlük hayatta kullandığımız şeyler. Kalaysın, nisip jatırsın. Yani nasılsın, iyi misin? Ondan sonra nam. Yani çok basit aslında. Su zaten Kazakça'da aynı su. Yani çok basit. Et, su, Aha. tavuk, Ya yeter. şapka, Tamam. mikrofon. Yani hepsi aynı Öyle. olduğu için bazı konularda rahat edebiliyorsun. Ama tabii şimdi dil ne kadar konuşursan konuş, ille kaçırdığın şeyler oluyor. Hataların illaki Hataların olacak. oluyor. Sonuçta sen Bir de burada Rusça da kullanılıyor. Bazen böyle bir harf bambaşka bir yere gidebiliyor. evet. Geçen gün ben yaşadım o durumu. Şimdi Jaylap. Anladın sen onu. aynen güzel çayla. Ya bir daha yolda gidiyoruz çarşıya merkeze geliyoruz. Geçen işimiz var ya. Şeyde navigasyon diyor ki Jaylap falan bir şey söylüyor tamam. Ben de Jaylap ol diyorum babamın yanında kayınpeder. Jaylap ol diğerini söylüyorum tam tersine aslında. Y'yi Aynen. söylemiyorsun. Onu söylemeden işte söylüyorum anladın sen onu. Sonradan arkadan da kayınvalide gülüyor benim. Kakır kakır Ayger'im gülüyor. Dedim neye gülüyorsunuz siz? Ondan sonra arabadan indik Ayger'im bana söyledi. Dedi bu cümle bu anlama geliyor diye. Ben nereden bileyim? Benzer bir şeyi ben yaşadım. Biraz daha ağırdı benimki. Şimdi hazırlıkta dosya hazırlıyoruz. İşte kağıtlar, evraklar, şunlar bunlar. Sen de yanlış hatırlamıyorsam Kara Kalpak bir arkadaş vardı. Karakalpak. Kara Kalpak. O ne demek? Özbekistan'da Özek Cumhuriyeti. Onlar da bizim Türkiye halklardan. Şimdi kağıtları ayırdık. Bu benim, bu senin, bu böyle, bu böyle. Dedim, ben aldım, kendi dosyama koydum. Al sen de bunun popkana sal dedim. Kopka nasıl? Popkana. O ne demek? Benim Söyle, silerim. papka demem lazımdı. Papka dosya. Papka. Ama papka. Popka arka taraf. Ha. Oraya İçine sor. soktum içime. Adam ne dedi? Dondu kaldı. Ne diyeceğini bilemedi. Şaşırdı. Yanlış söyledin dedi. Yok dedim. Bir daha bir şaşırdı. Ondan sonra gülmeye başladı. Bak dedi bunun Adı? işte Kazakçası bu. Rusçası bu. Bu böyle söyleniyor, bu böyle söyleniyor diyor. Allah'ım yarabbim ya. Arada yanlış Ya yapılabiliyor illa ki yani. böyle hatalar olacak çünkü hani sonuçta bir Kazak değilsin, bir Rus değilsin sonuçta. Hani illa ki böyle sıkıntılar yaşayacaksın. Yani ne kadar da iyi öğrenmiş olsam da. Hala hata yaptığımız oluyor. Tabii canım. Yani ben bile işte yavaş yavaş öğreniriz işte. Hatalı Jaylap öyle. Jaylap. Türk, Kazakistan'da iş yapmak isteyen Türklere ne tavsiye edersin? Hani buraya gelmek isteyen, yaşamak isteyen burada nasıl iş yapabilir? Dil öğren. Birinci dil. Kazakça ve Rusça. Yani sadece Kazakça öğrenip geldim ben iş yapacağım değil Olmaz. abi. Çünkü burada hani ana dili Rusça olanlar da var. Rusça konuşmayı tercih edenler de var. Ya şimdi şöyle bir Onlara durum da var. hizmet. Bence birinci sırada şu an tabii ki hani Kazakların memleketi sonuçta ama birinci sırada şu anda genel olarak baktığın zaman Rusça abi. Hala. Onun için Rusçayı bilmek Öncelik zorundasın. Rusça'ya verilmesi daha mantıklı gelebiliyor bana. Tabii Kazakça da güzel bir dil. Ben seviyorum mesela Kazakça konuşmayı. Hani konuştuğum zaman Kazaklarla Kazakça konuştuğum zaman Kendini daha iyi ifade ediyorsun. daha iyi ifade ediyorsun ve karşındaki insan bundan mutluluk duyuyor. Mesela dün biz karaoke'ye gittik. Cenis'in işte kardeşimin arkadaşı. Benim hani 3 yıl önce görüşmüştük en son daha düğünde. Ve gittim Kazakça konuştum. Şaşırdım mesela. Hoşuna da gitti değil mi?
Vay diyor Kazakça öğrenmiş diyor, güzel diyor, anlatıyor falan. Hoşuna gitti yani. Mesela ben orada Rusça konuşsam belki bu kadar güzel bir tepki almaya da bilirdim. Rusça konuştuğum zaman ters tepmiyor. Kabul ediyor. Şöyle, Rusça konuşursan hoş geldin diyor. Hı-hı. Kazakça konuşursan hoş geldin. Böyle bir Kucak fark. açıyor. O yönden de güzel. Şimdi iş konusunda da bana yazıyorlar. Her gün mutlaka birisi yazıyor. İlla ki yazılır. Ben Kazakistan'a gelmek istiyorum, işte iş kurmak istiyorum veya burada çalışmak istiyorum. Sorduğum ilk soru, dil biliyor musun? Aldığım net cevap hayır. Tabii ki. Peki o zaman soru şu. Kardeşim, yabancı memlekete geliyorsun. Dil bilmeden Dil bilmeden nasıl bir iş yapacaksın? Şimdi diyelim ki kendi işini kuracaksın. her türlü bir iş Eleman çalıştırmayacaksan müşteriyle sen iletişime geçeceksin. Nasıl Tabii. anlaşacaksın? Eleman çalıştıracaksan elemanla iletişime girmen lazım. Hiç biliyorum. E, diyelim ki birinin yanında işe girdin. Yani en fazla bulaşıkçılık falan yaparsın yani. Onu da yapamazsın. Ya o da doğru. Ya şöyle olacak. Bulaşıkçı getirecek bulaşıkları, yıkacak. Hiç kimseyle muhatap olmayacak. O zaman da yine dili öğrenemeyeceksin. Çünkü kapalı bir ortamda kalacaksın. Aynen. Yani ben Ya şimdi açıkçası ben Rusça öğrendim bir ara. Kursuna gitmiştim ben. A1 A2 kurs aldım. Çok eskiden tabii. Turizmde falan da çalışmıştım. O zaman merak saldım biraz. Kiril alfabesini öğrendim ben. Kendim öğrendim ilk başta. Bazı kelimeler öğrenmiştim. Dedim ki bir kursa gideyim. Yani İlla ki bir şeyleri vardır bundan. Fazlalıkları vardır ki varmış da. Vurguları olsun. Hani 2 tane O var mesela. Bunun üstünde çizgi oldu mu bu A'ya dönüşüyor falan. Çok farklı şeyleri var. Ben mesela ilk başta Pajalos'ta Pojolos diye okuyordum mesela yani. Öyle durumlarla karşılaşmıştım. ya Ruslar bile doğru kullanamıyor. Yani Çok fazla %100 doğru kullanmıyor. çok fazla harf var ve çok fazla kelime var. Türkçeden daha fazla kelime var Rusça'da. Aşırı istisnası var. Çok fazla değişkenlikleri var. Yani öğrenmek kolay değil. Kazakça daha kolay bence. Kazakça öğrenin. Kazakça öğren Kazakça. Zaten yavaş yavaş artık her şeyi Kazakça'ya çevirmeye başladılar burada. Mecbur kalacak insanlar burada Kazakça konuşmaya. Değil mi? İnşallah. Daha güzel olur. Daha rahat anlaşılır. Tabii canım, daha rahat Sorduk anlaşılır. zaten. Abi en can alıcı nokta. Kışın burada çok zorlanıyor musun? Soğuktan. Hiç zorlanmıyor. Ciddi misin? Evden çıkmıyorum çünkü. Ne kadar soğuk gördün en fazla bu zamana kadar? Hani sen şimdi Eksi 35'i gördüm. Eksi 35. Normalde siz kaç görmüştünüz aşkım? He? 30 mu? Ben en son 3 yıl yani 2,5 yıl önce kışın gelmiştik. Kayağa gitmiştik o zaman. Eksi 20 derece falan bir dağın tepesi. Ama soğuğu hissetmiyorum. Kuru. Hava Kuru bir çünkü. soğuk. O soğukluğu hissetmiyorsun. Şimdi İstanbul'a git. 5 Böyle bir derecede soğuk olsun. 5 derecede bile artık yemin ediyorum Varsa. böyle titriyorsun. Çok rüzgar var çünkü. Şimdi bak, Kuru da değil. eksi 10'da burada giydiğim işte montum, kazağım vesaire. Gündüz işlerimi hallettim. Aynı elbiselerle uçtum, İstanbul'a gittim. Burada eksi 10, İstanbul'da artı 5. Burada üşümedim, İstanbul'da üşüdüm. Tabii çok rüzgar var. Çünkü nemli. Nemli var, rüzgar var, deniz kenarı. Yani çok fazla sıkıntılı bir durum. Yabancı olarak karşılaştığınız zorluklar nelerdir abi burada? Abi yabancı olarak karşılaştığım zorluk. Pasaport ya. Nasıl? Yani şöyle. Ha, vizeli kaldığın için burada değil mi? Aynen. Hava sıcak ama pasaportum cebimde. Sürekli taşıyorsun Sürekli yanında. taşıyorsun, yıpranıyor. Hatta Benim şöyle bir çanta falan alsam mesela çantam var bu sefer, bir de çantayı bir yerde unutma ihtimalin var. işte pasaportunu kaybettin. Pasaportun burada her sıkıntı. şeyin. Şimdi ben Pasaport senin burada kimliğin. pasaport senin burada her şeyin. Şimdi diyelim ki İn numaran yeterli olmuyor mu peki bunun için? olmuyor. Bazı Şimdi durumlarda. vizem var mı yok mu inden göremiyor. Ya. Şimdi mesela vizem bitti. Hı hı. Bütün evrakları hazırladım. Vizeme red geldi. Allah Allah. Sebep? Sebep? Pasaportun yıpranmış. Allah Allah. Ondan dolayı. Aynen. Çünkü geçen yaz kılıfsız kullandım. Her zaman cebimde terliyoruz. Soyuldu. Benim gibi bir kılıf Verdim. alabilirsin mesela. Ben aldım. Çantamda var. Şimdi ben de kılıfla geziyorum. Bu bana bir akıl parası oldu. Tabii, evet. Yani bildiğin bir senelik pasaportu attık çöpe, yenisini aldık. Yani öyle bir şey Gerçi buradaki yaşadık. konsolosluktan hemen çıkarabiliyorsun. Çok çıkıyor konsoloslukta, bir hafta sürmüyor. 2-3 gün içerisinde geliyor. Çok iyi ya. Şimdi yabancı olarak zorluk yaşıyor musun? Şöyle bir şey var. Her zaman düz yürüm,
Kazakların tabiriyle her zaman düz yürümek zorundasın. Düz derken. Dikkatli olmak zorundasın. Ya, Nasıl? Ya, burası senin doğduğun toprak değil. tabii canım. Dikkat et. Burayı ne kadar sevsen de, buradakiler senin ne kadar sevse de bir tartışma çıktı. Sen Kazaksın, ben Türk'üm. Şurada tartışma çıktığında o yabancı. Sen yabancı oluyorsun sen. Sen direkt yabancısın. Hiçbir söz hakkın yok. Öbür taraftan şeyi de var şimdi. Deport yeme ihtimali çok yüksek oluyor. Hani bir sıkıntılı bir durum oldu diyelim dışarıda. Bunu bir Kazak yapsa o olur. Ben yapsam o Türk olur. Ya ben burada ülkemi temsil ediyorum. Tabii canım. Ülkeni temsil ettiğin için mecbur böyle İyi davranmak zorundasın. dümdüz yürümek zorundasın. Tartışmaya girmemen gerekiyor. Ki ben de buna çok dikkat etmeye çalışıyorum. Bazen böyle şey olabiliyorsun insan ama yapacak bir şey yok. Çünkü farklı bir ülkedesin. Dikkatli olman gerekebiliyor. Bu sadece Kazakistan için değil. Her Dünyanın için. neresine gidersen. Dünyanın neresine gidersen git bunu yapmak zorundasın. Kazakistan hakkında en güzel soruya geliyoruz. Kazakistan hakkında Türkiye'de yanlış bilinen bir şey söyler misin? Arkadaşlar Kazaklar çadırda yaşamıyorlar. Ben bazen benim eşime şaka yapıyorum o konuda da. Kazak çadırda mı yaşıyorsunuz siz diyorum ya. Değil mi? Kazaklar çadırda. Bana en çok gelen soru bu. Çadırda mı yaşıyorlar? Biraz Hayır, seksi çadırda konuşuyorsun, yaşamıyorlar bildiğin yani ha, gördün. Yani Normalde kafede bayağı da- oturduk, cam şişede suyumuz geldi. Gayet medeni bir yerdeyiz yani. Yani bence de. Can olmaya devam. Peki abi, insanlar Kazakistan'ı duyunca genellikle neyi yanlış düşünüyor? İnsanlar Kazakistan duyunca genelde neyi yanlış düşünüyor? Ses Bir kere geldi. haritada yerini bilmiyoruz. Evet ben de Türkiye'de bilmiyorum. insanlar Kazakistan'ın haritada nerede olduğunu bilmiyorlar. Bir de şu var. Ya orası çok uzak. Değil abi. Değil, 6 saat. Uçağa biniyorsan 6 saat. Şimdi bir gün babam böyle fırçaladı onu. Bakkala ekmek almaya gider gibi dedi işte Kazakistan'a gidiyorsun, Türkiye'ye geliyorsun. Dedi. Tamam baba dedim. Şimdi ben 10 yıl Ankara'da yaşadım. Babam Hatay'da. Dedim ki bak Ankara'daki evden çıkıp buraya gelmem, otobüste gelsem sadece otobüs 10 saat sürüyor. Yani. Sen dedim buradan çık Hatay'dan. Ben de Almatı'dan çıkayım. Ankara'daki benim eve kim daha önce ulaşacak? Hadi bakalım. Bak. Ben daha önce ulaşırım dedi. Yok dedim. Normal arabayla gitsen bile uzak yani. Yani çünkü şey nasıl diyeyim? Mesafe uzak ama yol yakın. Yani uçakla biniyorsun 6 saatte geliyorsun zaten. Dönüşte de 5 saat sürüyor nedense. Bu şeyden dolayı yani. İzlediği rotadan, rota muhabbetinden. şeyden, rüzgar hızından, rüzgarın yönünden. Onlar çok etkiliyor büyük ihtimalle. Türkiye'den biri, yani Türkiye'den gelen biri burada en çok neye şaşırır? Türkiye'den gelen biri burada en çok neye şaşırır? Sen en çok neye şaşırdın? Türkiye'den gelen Güzel çok soru. oldu. Soru bana çarptı şimdi. Dur bakayım. Olay karıştı. Abi ben burada en çok neye şaşırdım şimdi? Ben düğün için geldiğim için buraya. Hı hı. Yani geldik abi. Hani insanlar öyle bir karşıladılar ki bizi. Hani şimdi evlerine gittik. Hani ilk günden daha böyle karşılama yaptılar bize. Bu kadar yakınlık beklemiyordum. Abi cidden bu kadar yakınlık beklemiyordum. Yani biz aile olarak şaşırdık. Özal halamın kızı şaşırdı, kardeşim şaşırdı, babam dedi ne oluyor? Benim arkadaş vardı, asker arkadaşım, o da geldi sadıç olarak yanımda. Onu dedi ne oluyor lan dedi böyle. Hani bu kadar yakınlık gerçekten beklemiyorduk. Abi indik arabadan falan bir baktık oynamaya başladık. Dedim ne oluyor? Oynatıyorlar Hayırdır? bize. Bir de Kazakça çalıyor şarkı. Güzel de böyle oynuyorsun. Ondan sonra çok şaşırttırdıydı bunu. Ondan sonra düğünde ayrı bir şaşırdım zaten. Kızılırtı'da. Abi bir girdik salona. Masalarda böyle yemekler dolu, meyveler dolu. Dedim bu kadar şeyi kim yiyecek? Yani ben ziyanı seven bir insan değilim açıkçası. Yani şunun bir tanesi bile kalmasını seven bir insan olmadığım için. Ondan sonra eşim bana dedi ki burada dedi yemek ziyan olmuyor. Bir şaşırma daha. Birebir aynısını yaşadım. Bunlar dedi azık olarak dedi eğer diyor o masada 10 kişi oturuyorsa dedi 10 kişi dedi ellerinde bir poşet olur veya da kap olur dedi. Onlara koyarlar evlerine götürürler evlerinde yer dediler. Vay anasını dedim bu ne ya? Bizim orada dedim hani yemekler hep genellikle ziyan oluyor. Ben bu konuya çok kızıyorum mesela. Burada Ziyan Ben- etmeyin yemekleri.
Ben de çok şaşırmıştım ona. Şimdi ilk gittiğim gün abi masa full. Yani aklına ne geliyorsa şu şey var ya, Bir de etli yemekler. Platform diye bir film var, izledin mi? Platform yok, izlemedim. İşte birinci katta böyle masa full donatılmış, kat kat böyle yemeği tatlısı işte meyvesi şuyu buyu. Abi yiyen yiyor. En son düğünün sonunda garsonlar masalara şey getiriyor. Saklama kabı getiriyor. Filmde. Yok yok Ha şeyde. şeyde burada. Tam biliyorum. Saklama kaplarını işte herkese birer tane de poşet. İsteyen istediğinden istediği kadar alıyor. Koyuyor poşete. Ne kadar güzel bir Düğünün şey. sonunda masada hiçbir şey yok. Aynen. Tertemiz. Garsonlar da Sıfır rahat. israf. Garsonlar da rahat. Aynen. Sadece Burada- örtüleri topluyorlar gidiyor. Aynen öyle. Kazaklardaki sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Abi, aldı eve götürdü. 2 gün sonra da yiyor onu. Aynen. Yani bu bayatladı demiyor. Hiç şey yok. Ziyan yok ya gerçekten. Ya. Hani biz abi çok Türkiye'de çok hani haberlerde görüyorum açıkçası. Çok fazla böyle ekmek alıp da sonra o ekmek kaldığında küfleniyor veyahut da bozuyor veyahut da kuruyor. Ama çok fazla çöpe gidiyor mesela. Burada o yok. Burada mesela bir yerde lokantada, restoranda yemek Lokantada da yiyecek. bile aynı şekilde yani. Sadece Bayat ekmek geliyor. aynen. Diyor ki ne yapayım diyor, dökeyim mi ekmeği? Atayım mı? Bize biraz ters geliyor abi. Bizde tazesi istiyorsun. şöyle kalsın, sıcak değilse biz burun büküyoruz. Aynen. Buna bayat ekmek geliyor. Baktığın zaman Ama doğru yine de mu? çok fazla İsrafı önlemek açısından evet doğru. ama çok fazla da bayat gelmiyor açıkçası. Ben öyle karşılaşmadım. Sen karşılaştın mı hiç restoranlarda? Yok. Yani bu zamana kadar bana denk gelmedi. Yani her zaman bayat geliyor değil mutlaka yani. Her gün ekmek Türkiye'de, alınmıyor. Türkiye'de de var şimdi açıkçası o durum yani. Yalan yok. Ama burada biraz daha fazla. Yani Aynen. Türkiye'ye oranla. burada Ama sayı güzel biraz bir şey daha bir yandan. Eğer gerçekten hani o ekmek küflenmediyse zaten her türlü tüketilebilir. Veyahut da fırına kurtulup çorbalara eklenebilir. Ki öyle de yapıyorlar. Günlük ekmek taraftarıyım ben. Ya tabii canım. Ya şimdi kıtır ekmek oluyor ya. Hı hı. Hani o ekmekleri fırınlayıp böyle kıtır ekmek olarak atıyorlar yani çorbaları Tamam, var. falan. Onu da kullanıyorlar. Bu arada güzelmiş bu. Hoşuma gitti. On numara ya. Çerezlik ya. Dün bağımlısı olduk bunun. Bitiyor bir tane daha. Bitiyor bir tane daha. Bir 5-6 tane yedik bundan. Bayağı iyiymiş ya. Özellikle yağlı olanları güzel. Ben çok yağ sevmiyorum abi ya. Çok yağ yediğim zaman rahatsız ediyor beni. Bir kere bana löp yağ verdiler şöyle. Hı. Hani ben ne bileyim verdiler elime ye dediler. Ben löp diye bir attım ağzıma. Ben direkt yuttum. Benim arkadaşlar vardı kışın geldiğimizde ava gittiydik. Orada şey yapmışlardı. Ondan sonra onlara da verdiler yağ böyle. Şöyle bir yer böyle. Şöyle parça. Attılar onlar çiğnedi bir de. Oğlum diyor midem çok kötü oldu benim diyor. Ben dedim yuttum. Burada yağı seviyorlar. Yani Aynen. Bildiğin kuyruk yağını falan normal tüketiyor insanlar ama güzel Ama lezzetli. biraz daha tabii küçük küçük parçalar halinde tüketiyorlar. Ya kimisi löp diye atıyor ya. Ben yiyemiyorum. Mesela ben de yiyorum. Nasıl? Abi mangalda onun dışını böyle bir kızartınca lezzetli oluyor. Kızartma ama güzel olur. haşlamasını alıp direkt ağzım. Ben beceremedim Çok kötü onu. yapıyor onu ya. Ben rahatsız oldum o durumda. Ben çiğnemeden yuttum. Çok rahatsız etmedi ama arkadaşlarım midesi biraz Şunu bir kötü olmuş. denesene. Değil mi? Bak Ama üstünde yağ kavrulmuş. var. Bu çok şey yapmaz kavrulduğu için. Yani şey artık yandı ya. Aa çok güzel. Valla çok güzel. Pamuk gibi gitti. Ya böyle küçük parçalar sıkıntı yaratmıyor. Severim o ya. Evet abi. Çok az kaldı. Bitiyor. İş görüşmesinin burada. İş alacak mısın? Alayım mı? Mobilografı. Alsın mı? Söyleyemiyorum. Dur bakayım. Benden mobilograf olmaz. Yani bir daha seçme şansınız olsa yine Kazakistan'a gelirim. Zaten Kazakistan'da yaşıyorsun. Değil mi? Evet. Bunu Türkiye'de görmek isterdim dediğim bir şey var mı? Bunu sordun mu ya? Sormadım. Aynen. Bir daha seçme şansım olsa Kazakistan'a gelir miyim? Evet gelirim. Ben sormadım ama. Ben sordum, ben cevapladım. Bunu Türkiye'de görmek isterdim dediğim bir şey var mı? Yandex. Abi yemin ediyorum var ya bak Türkiye'nin hepsi istiyor onu. İstanbul'da özellikle. Herkes istiyor. Özellikle şimdi reklam olmasın. Biliyorsunuz siz onu yeşil firma. Yani çıkardı. Martı abi direkt söyle yani. Martı aynen. Olsun, Martı reklam olsun yani şu ülkeye faydası Aynen, olan faydalı, her şeyin mantıklı reklamı da. olsun. Mantıklı nasıl satayım. Yani Martı'yı gerçekten böyle aynı Yandex gibi olsa gerçekten hani çok rahat bir şey ya. Ben burada abi taksiyi çağırıyorum. Geliyor alıyor beni. Evime kadar tak diye götürüyor. Ve çok hızlı. Ben İstanbul'da taksi çağırıyorum. Sarı taksi. Gelene kadar ayrı bir zaman kaybı. Geliyor.
Adres beğenmiyor. Adres beğenmiyor. Yok orası yakın. Yok orası çok uzak. Yok orası trafik. Yani bunlar çok sıkıntı. Burada abi adam bizi köyden alıyor, getiriyor. 40 kilometre yol 1 saat sürüyor belki de. Hı. Aldığı paraya bakıyorum. Yani 5.000 tenge falan tutuyor maksimum. Aldığı para şöyle. Burada yakıt ucuz. Evet. Taksi taşımacılığı ondan ucuz ama şöyle bir fark var. Hizmet. Hizmet de Ekonomi çok güzel. seçebiliyorsun. Tabii. Ben kardeşim ucuza gitmek istiyorum dersen biraz daha eski Geçen araba biz geliyor. sevindik güzel. Şimdi Ya- Comfort var, Comfort Plus var, Business Plus var, Ultima var. Ultima kendi içinde bölünüyor. Ya bu tamamen senin bütçenle alakalı. Bazen şöyle de olabiliyormuş bu arada. Ya, sözünü kestim. Şimdi business olanlar da bazen ekonomi olarak yakalayabiliyorsun aynı fiyatı. O da çok güzel bir şey. Biz geçen yakaladık. Business'a Hı hı. bindik çok rahat ya. Böyle geniş geniş oturuyorsun. Böyle. Taksici diyor Adam ki arabadan iniyor, kapını açıyor. Biz hani takım bindik. elbiseli kravatlı falan. Aa, adam indi arabadan, kapımızı açtı ilk başta binerken. Hı hı. Sonrasında araçtan inerken biz kendimiz indik. Siz diyor kendiniz mi ineceksiniz diyor adam bana bize. Kızdı adam resmen bize. Çünkü Dedim, yasak. ne oluyor? Yasak. Allah Allah dedim. Business'ta yolcunun kendi inmesi yasak. Yasak mı? Şoför gelecek kapıyı Kural açacak. öyle. Kural öyle. Kim takip edecek ki onu? Burada kurallara uyuyorlar. Ya ben adama dedim biz kendimiz ineceğiz dedik. Tamam o zaman dedi indik. Adam böyle iniyordu arabadan falan şey yapıyordu. Dedim abi dedim gerek yok. Biz dedi biliriz ama Biliriz. bizim elimiz kolumuz yok mu? Ya alışkın değiliz böyle şeylere. Ben şaşırdım öyle olunca. Bir de şeyde mesela İstanbul'da taksi çağırdın. Adam o tarafta trafik var ben gitmeyeceğim. Gitmek istemediği için değişim saati vesaire vesaire diyor. Sallıyor. Şimdi burada taksi çağırdın. Gideceğin yer şurası. 2 kilometre ileride. O tarafa giderken eğer trafik varsa ona göre fiyat veriyor. Bir de öyle şey Yandex var. bakıyor diyor ki abi bu adam normalde 2 kilometrelik yol 5 dakika sürecekken 20 dakika gidecek. 20 dakika bu adamın kesesinden çıkmasın diye Tabii. senden alıyor yani. Sana ona göre bir fiyat biçiyor müşteriye. Aynen. Yağmur yağdığında fiyat değişiyor, kar yağdığında fiyat değişiyor, hava aşırı sıcak olduğunda değişiyor. Günün belli saatlerinde fiyatlar farklı. Biz o durumu yaşadık havalimanında indiğimizde. Hı hı. Havalimanına indik. İlk baktığımızda kaç paraydı? 2600 tengeydi. Sonra bir anda 4500'e çıktı. Yani çağırmadıydık. Biraz bekleyelim dedik. Bir Hı. baktık 4500 lira 4500 tenge ödedik. Ya trafik saati başlamıştır Aynen. ya yağmur başlamıştır. Yani bir saat 5'te mi ne indik zaten buraya. İşte Yandex burada kimseyi mağdur etmemeye çalışıyor. Hem şoförü hem yolcuyu. Yani Oğuz turistler için Alper de Öktem. Allah yardımcın olsun. vallahi Allah yardımcısı olsun gerçekten. Çok uğraşıyor adam. Yani o konuda çok tebrik ediyorum o adamı. Yani bir şeyler için uğraşıyor, ülke için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani bir ara açıkçası ben de yaptım Martı tek ama çok riskli bir durum. Yani motorla yapıyordum işte. Güzel de parası var hani insan ben mesela eve giderken veyahut da evden işe bölgeme giderken abi 2 yolcu taşıyayım ne olacak? Hem o iki kişinin de işi görecek hem benim de cebime benzin param girecek. Aynen. Kötü bir şey değil bu. Allah bereket versin. Tabii canım. Yani çok fazla uzun süre yapmanın da gerek yok. Benim zaten işim var. Yani insanlar birbirini böyle taşımacı çok güzel bir şey ama işte bu moral bozucu. Çok Çok da güzel, fazla çok bu konuya mantıklı. derine girmek istemiyorum. Derine gidersek çok farklı yerlere gidecek konu çünkü. Abi bir daha seçme şansın olsaydı Kazakistan'a tekrar gelir miydin? Hiç Yani tekrar düşünmeden yeniden evet. veyahut da şöyle diyebilirim. Hani keşke burada da olsaydım. Yok. Neden? Yani şimdi Ya yeni zamanda olduğunu varsak. Türk'üm, Türk vatandaşıyım. Hı hı. Ya, ülkem Türkiye. Ama şimdi öyle düşünme. Hani Soruna şöyle cevap vereyim. Yurt dışında yaşayacaksın. Hangi ülkeyi seçersin? Soru buysa hiç düşünmeden Kazakistan. aynen. Kazakistan'da doğup büyümeyi tercih eder miydin? Kazak vatandaşı Onu seçemiyorsun. değil haklısın o abi. konuda. Yani hani seçemiyorsun. Eğer seçme imkanım olsa ben gene Türk vatandaşlığını seçerdim. Tabii canım. Yani Çünkü güzel. ben Türk olmaktan gurur duyuyorum. Mutluyum. Pasaportum cebimde. Sıkıntımız yok bu konuda. Aynen. Aksi durumlar oluyor illaki ama her yerde var o. Tüm dünyada var zaten. Abi şimdi yavaştan kapanışa geçiyoruz. Bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Evet onu ben video sonunda söylüyordum ama sen söyledin. Teşekkür ederim. Şimdi Kazakistan'a taşınmayı düşünen Türklere 3 tavsiye ne olur? Dil öğren. Dil öğren. Dil öğren. Evet arkadaşlar dil öğrenmeden hiçbir yerde hiçbir şekilde çalışamazsınız, geçinemezsiniz. Gelirsiniz bulaşıkçılık bile yapamazsınız. Zaten Aynen. konuştuk bunları. Şimdi buna bir örnek vereyim. Bir arkadaş Kazakistan'a taşındı geldi. Burada bir iş yeri açmak istiyor. Dedim ki dil biliyor musun?
Takipçim. Dedi ki ben işte taşınmayı düşünüyorum vesaire. Sonra taşındım diye mesaj attı. Dil biliyor musun? Hayır. Peki nasıl yapacaksın? Ya, bulurum ben bir çaresini. Translate. Tamam. Onu düşünüyor. İyi abi. Vize aldın mı? Ne vizesi? Abi yani sen burada iş yeri açacaksın. En fazla 3 ay kalabiliyorsun. 90 gün. Yo dedi benim ondan haberim yok. Şimdi Türkiye'ye gitti vize almak için. Gelecek. Bir de ona göre vize alması gerekiyor. Tabii ona göre Dükkan vize açması alması için. gerekiyor. Bayağı bir prosedürü var. Tabii para Şimdi abi, yatıracak. imza atacaksın. En basiti. Yaşanmış olay. Astana'da yaşıyor. Aydın abi var. Adam trafik kazası geçirdi. Türkiye'ye gitti. 8 ay tedavi oldu. Çıktı geldi. Tekrar geldi. Normalde oturma izninde bir yıl içerisinde 6 aydan fazla yurt dışına çıkamazsın. Kazakistan'da kalmak zorundasın. Normal şey için geçerli ama bu değil mi? Normal oturma izni evli Aynen. olmayan kişiler için. Evli kişileri bilmiyorum. Normal oturma izninde böyle. Bir yılda en az 6 ay Kazakistan'da Yok olmak öyleydi değil zorundasın. mi? Bir saniye abi. Öyleydi değil mi? Geçen biz göç dersine gittik. Hani o konuda sıkıntı yok demişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Girip çıkabilme gibi. Değil mi? Sanki öyle bir muhabbet vardı ya. Yok, bir yıl yaşaman gerekiyor. Yok hayır. İlk başta bir yıl mecburen yaşamam gerekiyor. Sonrasında 10 yıl aldıktan sonra dedi. Sen şöyle çevirdin ya bana orada. 10 yıllık aile vizesi aldığında o zaman Türkiye istediğin kadar git kal gel demişti. Yok, O zaman yok ya böyle hatırlıyorum açık. ben git gelebilirsin mi? Olmayabilirsin. Neyse. Öyle diye hatırlıyorum ben. Belki yanlış da hatırlıyor olabilirim. Devam edelim abi. En az 6 ay Kazakistan'da kalmak zorundasın. Bu adam trafik kazası geçirdi. 8 ay Türkiye'de tedavi gördü. Abi geldi. Bir şeyde polis çevirmesinde direkt kimliği veriyor. Polis bakıyor. Sistemden GBT'yi sorguluyor. Diyor ki bizimle geleceksin. Karakola gidiyorlar. Evet. Önüne Rusça bir evrak koyuyor. Hadi bakalım. Diyor ki burayı imzala. Bizimki de tamam diyor. İmzalıyor. Bilmiyor. Okumuyor. Tamam diyor sana bir ay süren var. Bir ay içerisinde pılını pırtını topla Türkiye'ye dön. Allah Diyor Allah. hayırdır? Belgeyi hiç okumadı tabii. Belgeyi okumadı. Okusa da anlamıyor zaten Rusça. Bizimkinde şey O var, zaten Kazakça oturma var. izin var falan diyor. Aynen. Bir de polisin de biraz işgüzarlığı. Yani sıkıntılı bir şey yok. Sen Buradaki- burayı imzala gideceksin zaten diyor. Buradaki polisler biraz şey yalnız o konuda harbiden. İşgüzarları var içinde. Var, var. Hepsi öyle değil. İyileri de var ama işgüzarları da var. Yani iyileri de var yok değil. Çok böyle çok böyle ciddiler yani. Biraz korkutucu duruyor açıkçası. Öyle. Ondan sonra şey oldu. Biz mahkemeye gitti, evrakları verdi, şunu yaptı, bunu yaptı. 3-4 ay böyle stres. En son 2 hafta önce dedi ki tamam sen haklısın. Diyor ki ben Rusça bilmiyorum, bana bir şey söylemeden imzalattılar. Şimdi bu adam Kazakça biliyor, Rusça bilmiyor, ona rağmen bu hataya düştü. Abi sen Evet. Türkiye'den çıktın geldin, ne Kazakçan var, ne Rusçan var. Kiril alfabesini bile bilmiyorsun. En önemlisi Selamünaleyküm ben geldim. en azından Kiril alfabesini bilmek bile çok iş gören bir şey aslında. Aynen öyle. Ben mesela okuyabiliyorum, yazabiliyorum Kiril alfabesini. Çok önceden öğrendiğim için. Onun için Kazakistan'a gelmek isteyenler dil öğrensin, dil öğrensin, dil öğrensin. Zaten burada yaşamak isteyenlerin bilmesi gereken en önemli şeyleri söyledik. Abi kendini artık daha çok Türkiye'ye mi yoksa Kazakistan'a mı ait hissediyorsun? Son Türkiye. dönemlerde burada yaşıyorsun aslında. Türkiye. Bakınca. Ama Türkiye değil mi yine de? Şöyle, şimdi ben ayda bir Türkiye'ye gidiyorum zaten. gidiyorsun, her ay. Tabii Türkiye'ye ait hissetmesem kendimi her ay Türkiye'ye gitmem. Masraflı olmuyor mu? Yani gerçekten çok pahalı şu an uçak Oluyor. bileti. 15 bin lira, 16 bin lira falan. Oluyor ama yapacak bir şey yok. Biz ülkemizi paradan daha çok seviyoruz diye böyle bir slogan atayım. Ya ülkeyi kötülemiyorum. Ülke çok güzel bir ülke aslında bizim de. Hani değerini bilemiyoruz sadece. Açıkçası o. Abi son soruya geldik. Son olarak izleyicilere vermek istediğin bir mesaj var mı? Beğenin, yorum yazın, abone olun. Arkadaşlar buraya Görüşmek kadar izlediyseniz Ertuğrul abimi de takip etmeyi unutmayın bu arada. 2.evim diye Instagram var. Buraya bir yere bırakırım, eklerim büyük ihtimalle şuraya. Tam şurada. Şurada Yani yazıyor. şurada bir yerde de yazar. ikinci evim. Burada Kazak- da Ertuğrul Kazakistan'da. Kazakistan'la alakalı güzel videolar çekiyor. Yani burada yaşamla alakalı değil mi? Ayrıca işte burada dil bilmezseniz bir marketten nasıl alışveriş yapılabilir? Nasıl yapılamaz? Yapılamaz daha doğrusu. O tarz videolar çekiyor. Çok da komik. Takip etmenizi öneririm. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu sizler için yaptım. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Buralar kesin.
Bye.